Kasım ayında yayınlanacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir videoyla geldim. Ben bu diziyi neden daha önce görmedim? Yani birisi bana bunu açıklasın lütfen. Muhtemelen çok keyifli olacak bu diziyi izlemesi. Bir gün başrol kızımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıyor. Zaten Kim Se-jong böyle rolleri seviyor genelde. Kendisi de pozitif bir tip çünkü. Fragmanlarını izledim. Çok keyifli bir konusu var. Daha iyi bir dünya için kötü insanları yakalıyor demişler. Bu nasıl bir özet ya? Şey gibi, Orhan Gencebay şarkıları gibi olmuş. İsmi, kocası ve hatta statüsü tamamen sahte. Merhaba arkadaşlar, Uzan Doğası'na hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir hafta daha, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta size yine Kasım ayında yayınlanacak olan bütün Kore dizilerini anlatacağım bir videoyla geldim. Bu ay yine her biri birbirinden değişik 10 tane proje vizyona girecek. Ben de size bu videoda adlarını, kanallarını, tarihlerini, oyuncularını ve özetlerini elimden geldiğince kısa kısa anlatmaya çalışacağım. O zaman haydi hemen dizilerimize geçelim. İlk dizimizin adı Braving Love. ENA'da yayınlanacak. 4 Kasım'da yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Kim Se-jong, Lee Jong-won, Shin Do-yeon ve Baek Sung-chol. Konusundan bahsedelim hemen. Kim Se-jong'un karakteri orduda özel kuvvetlerin eski bir üyesi. Güçlü bir fiziksel güce, güçlü bir zihinsel dayanıklılığa ve kendine özgü bir neşeye sahip. Ayrıca gerçek duygularını gizlemede de çok iyi olan bir karakter ve şu anda bir içki şirketinde satış elemanı olarak çalışıyor. 6 yıldır orada çalışmaya devam etmiş. Hatta bir de satış kralı unvanına sahip olmuş. İşine ve çalıştığı şubeye çok bağlı bir kız, fakat ne yazık ki bir gün çalıştığı şube kapanma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor. Kapanmayı önlemek için de kendisi bir görev üstleniyor. Bu görevde yeni bir bira satmak. Bira satmak dediği de zannedersem yeni bir bira türünü o şubede, o şirkette satışa çıkarmak olarak anladım ben. Bu bira çalıştıkları bira fabrikası şirketinin bira ustası ve CEO'su Yoon Min-jo tarafından yapılmaktaymış. O da zaten Lee Jong-won'un karakteri, başrol erkek karakterimiz. O da hassas ve diğer insanların duygularını algılamakta iyi bir adam. Bira yapmaya ve duygularına odaklanabilmek için huzurlu ve sessiz bir kırsal alanda yaşıyor. Fakat bizim başrol kızımız birden karşısına çıkıyor ve onunla karşılaştıktan sonra da hayatı baştan sona değişiyor. Bu arada Shin Do-yeon'un canlandıracağı karakter planlama ekibinin yöneticisi. Başrol erkek karakterin sahibi olduğu bira fabrikası için başrol kızımızla rekabet ediyor dizide. Baek Sung-chol'un canlandıracağı karakter de başrol kızımızın özgür ruhlu arkadaşı rolünü canlandıracakmış. Böyle pozitif, tatlış bir konusu var. Zaten Kim Se-jong böyle rolleri seviyor genelde. Kendisi de pozitif bir tip çünkü. Bakalım 4 Kasım'da yayın hayatına başlayacakmış bu dizi. Sevenlerine duyurulur. İkinci dizimizin adı Face Me. KBS 2'de 6 Kasım tarihinde yayınlanacak. Başrol oyuncuları Lee Min-ki, Han Ji-yoon, Lee Kyung ve Jeon Bae-soo. Konusu şöyle: bir plastik cerrah ve bir dedektif birlikte vakalar üzerinde çalışırken benzersiz bir bağ kurarlar. En genel haliyle böyle. Lee Min-ki'nin canlandırdığı karakter çekici bir görünümü ve seçkin becerilere sahip üst düzey bir plastik cerrah rolünde. Hem plastik cerrahi hem de acil tıp alanında deneyimi olan bir kişi, bir hastanın yaralanmasını gördüğünde kazanın koşullarını ve gerekli tedavi yöntemini hızla kafasında canlandırabilen bir tip. Bunun yanı sıra hastalara karşı soğuk olan ve onlarla bağ kuramayan bir karakter. Fakat dedektifimiz olan Han Ji-yoon'un canlandıracağı karakterle tanıştığında da karakteri yavaş yavaş değişiyormuş. Başrol kızımız da şiddet suçları bölümünde çalışan bir dedektif, korkusuz, kendine güvenen ve kurbanlarla empati yapabilen bir tip. Ayrıca suçluları yakalama konusunda da çok tutkulu. Suç mağdurlarını desteklemek için aniden gönüllü olan başrol erkeğimizle tanışıyor. Onunla kısa bir süre içerisinde yakınlaşıyor ve zihninin derinliklerinde sakladığı, daha önce kimseye açıklayamadığı o yarayı anlamaya başlıyor. Lee Kyung'un canlandırdığı karakter başrol erkeğimizin yakın arkadaşı olan plastik cerrah Han Woo-jinken, bir de yine Lee Min-ki'nin karakterinin akıl hocası olan plastik cerrah Kim Sok-hon var. Onu da zaten Jeon Bae-soo canlandıracakmış. Klasik bir Lee Min-ki dizisi aslında. Yani hikayesinden bahsetmiyorum, karakterinden bahsediyorum. O çocuğun görseli, görüntüsü hep böyle donuk bir tip olduğu için ona hep böyle soğuk roller veriyorlar. Çok da hoşuma gidiyor aslında. O soğuk rollerden sonrasında yumuşaması, daha böyle insani özelliklerinin ön plana çıkması hikayesi çok hoşuma gidiyor. Vaktim, fırsatım olursa bunu da sadece Lee Min-ki için izleyeceğim diyeceğim ama Lee Kyung'u da çok severim. İnşallah bunu da izlemek istiyorum.
Geçelim bir diğer diziye. Gangnam B-Side bir diğer dizimizin adı. Disney Plus'ta 6 Kasım tarihinde yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncularını söyleyeceğim ama ben daha önce bu diziyi niye görmedim dedim gördüğüm zaman. Başrol oyuncuları Jo Woo-jin, Ji Chang-wook, Ha Yoon-kyung. Ben bu diziyi neden daha önce görmedim? Yani birisi bana bunu açıklasın lütfen. Ji Chang-wook'un ben genelde dizilerini takip eden birisi olarak bu diziyi neden daha yeni görüyorum? Neyse ki henüz başlamadı. Daha doğrusu ben bu videoyu çektiğim tarihte başlamamıştı. Ne zaman yayınlayacağımı ben de bilmiyorum. Konusundan bahsedelim. Seul'ün Gangnam bölgesinde bir dizi kaybolma vakası yaşanıyor. Bibi'nin canlandırdığı karakter Gangnam'daki ünlü bir barda çalışıyor ve kaybolma serisini içeren bir sırra sahipken birden kendisi de ortadan kayboluyor. Bu kaybolma davasına dahil olan kişiler arasında görevden alınan ve daha sonra işe geri dönen dedektif Kang Dong-woo yani Jo Woo-jin'in karakteri, kendisini şüpheliler listesine ekleyen Gangnam kanun kaçağı Yoon Gil-ho yani Ji Chang-wook'un karakteri ve statüsünü yükseltmek için bu dava üzerinde çalışan savcı Min So-jin yani Ha Yoon-kyung yer alıyormuş. Farklı nedenlerle bu davanın gerçeğinin peşine düşecekmiş bu ekip. Valla severim böyle konuları. Bu işlerin içinde bir de Ji Chang-wook varsa daha da keyifli oluyor. Bir de Ji Chang-wook burada bir Gangnam kanun kaçağı diyor yani bir suçluyu oynayacakken muhtemelen suçluyken iyilerin tarafında yer alacak bir karakter olacak. Muhtemelen çok keyifli olacak bu diziyi izlemesi. Bölüm sayısı ne yazık ki yok. Disney Plus'ta 6 Kasım'da yayınlanacakmış. %99 bunu da izleyeceğim diye düşünüyorum. İnşallah tabii ki vaktim olursa izlemeyi çok istiyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. Mr. Plankton bir Netflix dizisi 8 Kasım'da yayınlanmaya başlayacak. Başrol oyuncuları Woo Do-wan, Lee Yoo-mi, Oh Jung-se, Kim Hae-sok. Dizinin şöyle bir konusu var. Hae-ju yani Woo Do-wan'ın karakteri babası belli olmayan, sırf bu yüzden dışlanan genç bir adamcağız. Bir gün hayatını değiştirecek bir haber alıyor ve bu haberin ardından da babasını aramaya karar veriyor. Bir de başrol kadın karakterimiz var. O da Jo Jae-mi, Lee Yoo-mi'nin canlandıracağı karakter. Jo Jae-mi her zaman bir aile kurmak isteyen saftirik bir kızcağızımız. O ailesinin halife olan Oh Hung'la bir evlilik gerçekleştirecek. Oh Hung'ı da Oh Jung-se canlandıracak. Oh Jung-se'nin annesi de dahil olmak üzere aslında bu kızı hiç kimse istemiyor. Fakat kız çıkıp da Oh Hung'dan hamile olduğunu açıklayınca mecburen onu oğullarıyla evlendirmek durumunda kalıyorlar. Düğün günü, düğün başlamadan önce başrol kızımız artık sebep her neyse başrol çocukla birlikte ortadan kayboluyor. Fragmanlarını izledim. Çok keyifli bir konusu var. Daha doğrusu çok renkli bir görseli, atmosferi var dizinin. Başrol kızımız saftirik, başrol çocuğumuzun zaten ayrı bir dünyası var. Babasını aramaya çalışan bir çocuk falan. Fragmanı izleyene kadar izleyip izlememekte çok emin değildim. Bu Dovan'ı çok seviyor olmama rağmen. Ama izlemek istiyorum bu diziyi de. Diğer oyuncular da fena değil. Lee Yoo-mi'yi de Oh Jung-se'yi de çok severim. Oyunculuklarını severim daha doğrusu. Özellikle Oh Jung-se'nin oyunculuğu çok iyi. Dizide de biraz komik bir tipi canlandırıyordu. Muhtemelen bu diziye de bakacağım. Zaten bir Netflix dizisiymiş. Elimin altında da olunca rahat rahat izliyorum denk geldikçe. Hemen bunu da listeye aldım. 8 Kasım tarihinde böyle bir dizi yayınlanmaya başlayacakmış. 5. dizimiz bir devam dizisi. The Fiery Priest 2. SBS'te yayınlanacak. 8 Kasım tarihinde yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Kim Nam-gil, Lee Ha-ni, Kim Song-yoon ve Bibi. Şöyle ki ikinci sezonu bu dediğim gibi dizinin. İlk sezonunun çok kısa özetinden bahsedeceğim hemen. Kim Nam-gil'in karakteri Kim Hae-il adalet duygusuyla yanıp tutuşan sinirli bir Katolik rahip. Kaba, agresif, herkesle dalaşan, kavga eden bir karakter. Kim Song-yoon'un karakteri de bir dedektif. Çok konuşan ama aynı zamanda çok çekingen bir adam. Lee Ha-ni ise bir savcı, zeki ve güzel bir kadın. Ayrıca bir savcı olarak da hırslı ve işinde iyi bir karakter. Bu saydığım ekip kıdemli bir Katolik rahibi içeren bir cinayet davasını çözmek için birlikte çalışıyorlar. İlk sezonun özeti böyle. İkinci sezonda buna benzer aslında. Yine Kim Nam-gil'in karakteri Seul'deki Gudan bölgesinde başlayan bir uyuşturucu davasını takip etmek için Busan'a gidiyor. Bu takibinde ona yardımcı olanlar arasında da yine savcı, dedektif, artı olarak bir de Busan'daki bir dedektif olan Gu Ja-young yani Bibi'nin karakteri ona eşlik ediyor demişler. Aslında Bibi bir tek dahil olmuş sonradan ekibe ama onun haricinde diğer üçlü ilk sezonla aynı üçlü. Böyle bir dizi. Çok aslında seveni vardı bu dizinin. Çok pozitif yorumları vardı. Benim de uzun zamandır Netflix listemde ama bir türlü açıp izleyemediklerimden bir tanesi. İkincisi Netflix'e gelecek mi bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey yoktu ama SBS'te 8 Kasım tarihinde The Fiery Priest 2 yayınlanmaya başlayacak. Bilginiz olsun. 6. dizimiz Parol Examiner Lee. Şu an bayağı bildiğin dümdüz yazıldığı gibi okudum. Examiner böyle okunmuyordur muhtemelen ama hiçbir fikrim yok okunuşuyla alakalı. Geçiyorum. TVN'de yayınlanacak. 18 Kasım'da yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Kosu, Kwon Yuri, Baek Ji-won, Lee Hak-ju. Konusundan bahsedelim hemen. Kosu'nun karakteri şartlı tahliye müfettişi olarak çalışan bir adam. Paralarını veya geçmişlerini kullanarak şartlı tahliye sistemini manipüle etmeye çalışan kötü insanlara karşı geliyor. Aslında bir nevi adaleti kendi yoluyla uyguluyor da diyebiliriz. Kendisi bu süreçte
süreçte Baek Ji-won'la birlikte çalışıyor. Baek Ji-won da özel kredi dünyasında bir efsane olarak biliniyormuş. Bu süreçte bu kadınla bu adamın birlikte çalışmasının sebebi de kadının geri alamadığı parayı geri almakmış. Muhtemelen adamla birlikte onun yardımıyla geri almaya çalışıyor. Bir de başrol kızımız var, Kon Yuri. O da usta bir dedektif. Daha iyi bir dünya için kötü insanları yakalıyor demişler. Bu nasıl bir özet ya? Şey gibi, Orhan Gencebay şarkıları gibi olmuş. Lee Hak-ju da bir Chaebol ailesinin oğlu, geçmişi nedeniyle kibirli ve korkusuz bir tip. Muhtemelen bu ekip, ilk söylediğim 3 isim kibirli dediğimiz zengin bebesiyle, zengin Chaebol ailesinin oğluyla savaşacaklar. Anladığım kadarıyla özetten böyle bir hikayesi var. Çok benlik bir konusu yok ama kadrosu güzelmiş, fena değilmiş. Sevenlerine duyurulur diyorum. Geçiyorum bir diğer diziye. When the Phone Rings yeni dizimizin adı, NBC'de yayınlanacak. 12 bölümden oluşacak. 22 Kasım'da yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Yoo Yun-sok, Choi Soo-bin, Ko Nam-jun ve Jang Gyuri. Konusu şöyle. Yoo Yun-sok'un canlandıracağı karakter prestijli bir siyasi aileden gelen ve Kore'deki en genç başkanlık sözcüsü olan genç bir adam. Geçmişinde ayrıca savaş muhabirliği, rehine müzakereciliği ve ana sunucu olarak geçirdiği zamanları da olmuş. 3 yıl önce başrol kızımızla, yani Choi Soo-bin'in canlandıracağı karakterle evleniyor. Bu kız da bir gazete sahibinin kızı. Küçükken geçirdiği bir kaza yüzünden mutizm diye bir hastalığı var. Mutizm de şöyle bir hastalık. Normal aslında konuşabiliyorlar ama böyle topluluk içinde veya belli başlı yerlerde konuşamamak gibi hastalıkları varmış. Böyle bir durum varmış. Ben de bunu hiç duymamıştım. Genelde çocuklarda yaşanan bir şeymiş ama yetişkinlerde de nadiren olabiliyormuş. Bir anda dilsizleşiyorlar, konuşamıyorlar, kitlenip kalıyorlar gibi bir hastalıkmış bu aslında. Kızın da böyle bir hastalığı varmış. Kız aynı zamanda mahkemede ve televizyonda işaret dili tercümanı olarak çalışıyor. Bu ikili, başrol erkek ve başrol kızımız, çok kolay bir şekilde evleniyorlar ama evlilikleri de hiç normal değil. Aslında o 3 yıl boyunca birbirleriyle hiç iletişim kurmuyorlar. Hiç birlikte oturup yemek yemiyorlar. Mutlu bir evli çiftmiş gibi davranıyorlar ama aslında hiç alakası yok arka planda bu olayın, artık sebebi her neyse. Bir gün başrol kızımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıyor. Tabii ki muhtemelen adam da onu kurtarmaya uğraşıyor ve diyor ki bu olay evlilik hayatlarını komple baştan sona değiştiriyor. Çok güzel bir konusu var. Benim çok hoşuma gitti. Değişik de bir konusu var. İlk defa böyle mutizm, böyle bir hastalıkla falan da karşılaştım. Bilmiyordum. Güzel görünüyor. Oyuncuları da güzel. Yoo Yun-sok'u çok severim, oyunculuğunu. Vaktim olursa bunu da mutlaka izlemek istiyorum. 8 numaralı dizimizin adı Love Your Enemy. 12 bölümden oluşuyor. TVN'de yayınlanacak. 23 Kasım'da yayın hayatına başlayacak. Başrol oyuncuları Joo Ji-hoon ve Jung Yoo-mi. Konusundan da bahsedelim. Sok Ji-won, Yoon Ji-won. Yani başrol iki karakterimiz, erkek ve kadın. Aynı gün, aynı kasabada doğuyorlar. Aynı isimleri taşıyorlar. Aynı okulda okumuşlar. Fakat birbirlerinden ölümüne nefret ediyorlar. Birbirlerini gördükleri yerde böyle sürekli didişiyorlar, hırlıyorlar birbirlerine. Ve zaten aynı zamanda da iki tarafında ailesi nesillerdir birbirine düşman. Başrol erkeğimiz öğrencilik günlerinde aslında neşeli bir insanmış. Eğitim ve sporla arası iyiymiş. Ailesinin durumu nedeniyle ailesiyle birlikte memleketi terk etmek zorunda kalıyor. Yetişkin bir adam olduktan sonra da Sokban Construction'da kıdemli yönetici olarak çalışıyor. Sonra ne oluyorsa Dokmok Lisesi'nin başkanı olarak memleketine geri dönüyor. Burada da şöyle bir sıkıntı var. O nefret ettiği kadın, Jong Yoo-mi'nin canlandıracağı karakter orada beden eğitimi öğretmeni olarak çalışıyor ve bu ikili yeniden aynı okulda bir araya geliyor. Bu kadının da şöyle bir özelliği var. Öğrencilik günlerinde adaletsizliğe ve kötü uygulamalara katlanamadığı için ona çılgın köpek lakabını vermişler ve o da büyüdükçe, yaşı ilerledikçe, bir yetişkin oldukça o çılgın köpek eğilimleri uykuya geçiyor. Hani daha böyle sakin, uysal bir insana dönüşüyor. Fakat yıllar önce nefret ettiği o adam yeniden karşısına çıkınca yeniden o çılgın köpek tarafı ortaya çıkıyor ve bu ikili yeniden didişmeye başlıyorlar. Sonrasında da zaten yine biz bir %99 bir aşk göreceğiz. Yetişkin aşkı gibi bir konusu var anladığım kadarıyla. Zaten Joo Ji-hoon'da, Jong Yoo-mi'de yetişkin oyuncular, yaşları ortalama oyuncular ama çok sağlam oyuncular. İzler miyim? Çok zannetmiyorum ama konusu tatlı görünüyor. Geçiyorum bir diğer diziye. 9. dizimizin adı The Tale of Lady Ok. JTBC'de 30 Kasım tarihinde yayınlanacak. Başrol oyuncuları Lim Ji-yeon, Chu Yong-woo, Kim Jae-won, Yeonu. Choson döneminde geçen bir hikaye bu, dönem dizisi. Lim Ji-yeon bir hukuk uzmanı, zeki, mükemmel bir iş ahlakına sahip, atletik bir kadın. Zor durumlarda bile insanlara yardım etmekten çekinmiyor. O yüzden de etrafındaki insanlar tarafından çok seviliyor ama kendisinin büyük bir sırrı var. Sırrı da şu: ismi, kocası ve hatta statüsü tamamen sahte. Bir gün bu kadının yolu Choi Yong-woo'nun karakteriyle kesişiyor. Bu adam da bir hikaye anlatıcısı ve ülkenin dört bir yanını dolaşarak insanlara romanlar okuyan bir karakter. Adam kadınla bir şekilde tanışıyor ve ilk görüşte kadına aşık oluyor. Sonrasında da onun yanında kalmaya devam ediyor ve ne yaşarsa yaşasın ona yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kısa bir özet yapmışlar.
Ben bunu sanki daha öncesinde de anlatmıştım diye hatırlıyorum ama haber bülteninde mi anlattığım yoksa bir dizi videosunda mı anlattım onu çok hatırlamıyorum. Ama ve lakin tarihi her bir şey netleşmiş. 30 Kasım'da bu ayın sonunda vizyona girecekmiş kendisi. The Tale of Lady Oak. Tatlı bir konusu var aslında ama vaktim olursa belki buna da bakarım. Geçiyorum son diziye. Son dizimizin adı Social Savvy Class 101. 8 bölümden oluşuyor. Cinema Heaven'da yayınlanacakmış. Asyan Wiki'de sadece Kasım olarak yazıyor tarihi ama internette, Instagram'da 10 Kasım diye bir tarih gördüm. 10 Kasım'da başlama ihtimali var bu dizinin de. Yine de net değil Asyan Wiki'ye göre hala. Oyuncuları şöyle: Kim Woo-sok, Kang Na-on. Şöyle ki bu diziyi ben geçen ay videosunda da anlatmıştım. Çünkü o zaman da o ayın içerisinde Asyan Wiki'de yazıyordu ama tarihi belli değildi. Şimdi Kasım ayının dizilerinin arasına da almışlar bu diziyi. Dediğim gibi 10 Kasım yazıyor tarihte ama Asyan Wiki'de hala net bir tarih yok. Ben yine de size bunu tekrardan anlatacağım. Şöyle ki başrol kızımız asosyal bir kız öğrenci. Yani sosyal uyumsuz. Social misfit girl diyor artık. Sosyal uyumsuz diye çeviriyorlar onu. Asosyal bir kız öğrenci. Anonim bir topluluk uygulaması olan Social Butterfly Time'da yönetici oluyor kendisi ve bu sayede sınıf arkadaşlarının tüm sırlarını öğreniyor. Bir de erkek karakterimiz var. O da Kim Woo-sok'un canlandıracağı karakter. Tüm arkadaşları tarafından hayranlık duyulan okulun popüler çocuğu aslında bu çocuk. Aynı zamanda bir de bir eğlence şirketinde, büyük bir eğlence şirketinde bir stajyer olarak çalışıyor. Lisedeki en popüler kişi olmasına rağmen onun da kimseyle paylaşamadığı büyük bir sırrı var. Bu şekilde adını bile bilmediği o sosyal uyumsuz kız tarafından garip bir duruma düşürülüyor demişler. Bu dizinin kısacık bir özeti var bu şekilde. Zaten bir okul dizisi, lise dizisi. Aynı zamanda haber bülteni videosunda izlediyseniz bu dizinin başrol oyuncularının sevgili oldukları da açıklanmıştı. Orada da haber bülteninde de bundan bahsetmiştim. Social Savvy Class 101 fragmanları dönmeye başladı sağda solda. Başrol oyuncularının sevgili olduğu haberleri de çıktı. Yakın bir zamanda bu ay içerisinde de vizyona girecek zaten. Bu şekilde Kasım ayının dizilerini de bitirmiş oldum. Atladığım bir dizi yoktur umarım. Olduysa da gözümden kaçmıştır. Kusuruma bakmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.